Şimdi kainatta bizim yaptığımız birçok işte fıtrat kanunu geçerli mi? Mesela bir insan canı istediğinde futbolcu olabilir mi? Onun fıtrat kanununa göre adalesi, koordinasyonu, o noktadaki futbol zekası, Gartner diye bir adamın kuramına göre zekalar bölüm bölüm ayrılır. Futbolun zekası ayrıdır, matematiğin zekası ayrıdır. Demek o kişiye göre bir futbol zekası olması lazım. Şimdi mesela dün bizim eskiden Süper Lig'de oynayan bir arkadaş ziyarete geldi. Adama sarıldığın anda demire sarılmış gibi hissediyorsun. Sizce bu adam hangi mevki? Stoper. Şimdi fıtrat kanunu. Kainattaki bütün işlerimizi buna göre yapıyor muyuz? Düşündünüz mü niye öyle yapıyoruz? Şimdi benim bir malım olsa elimde, bizim çeyizci Mehmet'e verip sattırırım. Çünkü o adam o işi bilen bir adam. Ama Sefa'ya verip sattırmam. Çünkü ne olur çeyizci sattırsam Sefa'ya? Devamını da söyle. Hemen mi ederim? Hemen. Evet. Fıtrat kanununa muhalefet edersen cezası hemen olur. Damdan atlayan yok akıllı insanlar içerisinde. Niye yok? Cezası hemen. Ama Kur'an'a muhalefet eden çok var. Neden var? Cezası hemen değil. O zaman kanunlar şu an ikiye ayrılıyor yavaş yavaş. Bir, Kelamullah'tan gelen Kur'an'ın şeriatı kanunları, bir de fıtrattan gelen sünnetullah dediğimiz kanunlar. Kur'an'a muhalefetin cezası ekseriyetle ahirete kalır. Fıtrata muhalefetin cezası hemendir. Ateşle ilgili bir iş yapsanız, Kur'an'ın şeriatına mı girer ateş, yoksa tekvini şeriata, yani sünnetullah'a mı girer ateş? Sünnetullah'a girer. Hemen yakar mı? Herkesi yakar mı? Yaş grubu ayırır mı? Cinsiyet ayırır mı? Din ayırır mı? Irk ayırır mı? Hiçbirini ayırmaz. Peki Kur'an'ın kanunları ayırır mı? Ayırır. Kafire cezası başkadır, mümine mükafatı başkadır. Kur'an'ın şeriatında bu ayrımlar varken, fıtratın şeriatı dediğimiz adetullah veyahut sünnetullah. Yani hangi kelimeyi kullansak sıkıntı yok. Fıtrat kanunu diyebiliriz, sünnetullah diyebiliriz, adetullah diyebiliriz. Bu fıtrat kanunları içerisinde hiçbir kişinin ayrımı yoktur ve cezası ekseriyetle ani cezalardır. Kur'an bir insanın yanlışına hüküm verirken yaşına bakar mı? Bakar. Sinni buluğdan önce kimse mükellef değildir. Denize düşüp boğulmak üzere olan biri için su onun yaşına bakar mı? Bakmaz. Fıtri kanunlara göre yaş, kişi, cinsiyet, din, dil, ırk, zaman hiçbir şekilde önemli değildir. Gündüz gözüyle de ateş yakar, gece uyurken de ateş yakar. 1000 yıl önce de ateş yakar, 1000 yıl sonra da ateş yakar. Şu an zihninizde kanunlar ikiye ayrılabildi mi? Bir Kur'an'ın şeriatı var, bir de tekvini şeriat dediğimiz fıtrat kanunu, adetullah, sünnetullah. Hepsi aynı şey. Birinin gönlünün kırıklığı, üzgünlüğü Kur'an'ın şeriatına göre fark eder. Nasıl fark eder? Samimi mi, samimiyetsiz mi, iman etmiş mi, etmemiş mi, şöyle mi, böyle mi, değil mi? Aynı gönlü kırık kişiler ve gönlü kırık olmayan kişiler bir yükseklikten atlasalar, yükseklik kanunu bu ayrımı yapar mı? Neden yapmaz? Çünkü fıtrat kanunudur. Şimdi bir tane fıtrat kanunu say desem Hakkı, söyleyebilir misin? Saçın uzaması geldi mesela. Saçın uzaması, fıtrat kanunu. Uzarken insan ayrımı yapar mı? Yapmaz. Utku bir fıtrat kanunu söyle bakalım. Acıkmak. Peki acıktığında fıtrat kanununa uymazsan cezasını çeker misin? Çekersin. O an yavaş yavaş güçten, enerjiden düşersin ve bu acıkmayı çok uzun süre tutarsan hastalanır ve hastalıktan dolayı hayatından olursun. Doğru mu? Bak, güzel bir fıtrat kanunu. Cezası nasıl? Ani. Hemen emarelerinden başlıyorsun cezasını hissetmeye. 300 kilometre hızla gidersen emniyet kemerini takmasın ölürsün. Evet. Çok ciddi zarara girer, hatta hayatına mal olabilir. Bu bir fıtrat kanunudur. Başka? Nefessiz yaşayamazsın. Bu bir fıtrat kanunudur. Zıttıyla amel etsen cezasını aynı anda görür müsün? Önce kızarırsın, bozarırsın. Belki damarlarına bir şey olur. İçeride organlarına zarar verirsin ve işin sonunda hayatından olursun. Uyumak bir fıtrat kanunudur. Tam zıttına davranırsan ne olur? Halüsinasyon görürsün. En son herhalde sağlığın farklı yönlerini kaybedersin. Şimdi fıtrat kanunlarını saydık. Sizce şefkat hissi Kur'an'ın bir kanunu mudur? Yoksa tekvini şeriat olan fıtratın bir kanunu mudur? Şefkatin fıtrat kanunu olması için Sedef, şartlar ne olması lazım? Umumi olması lazım. Cinsiyet fark eder mi? Etmez. Yaş fark eder mi? Etmez. Cezası ani gelir mi? Gelir. Peki ben şefkatsizlik etsem aynı şeyler başıma gelir mi benim? Bu bir fıtrat kanunu mudur? Bir insan
şefkatsiz davranırsa ani bir şekilde cezasını almıyor. Hayır, fıtrat kanunu değildir. Çünkü böyle bir şeyin özellikle maddi yaptırımla ani bir karşılığı yoktur diyor. Var mı başka bir şey ilave etmek isteyen? Abi Kelamullah'tan gelen şeriat kanununda kafir, Müslüman, münafığı ayırdığı gibi bu şefkat duygusunda da şefkat göstermeyen ya da günah işleyen birini ayırıyor ve cezasını sonra veriyor. Bu Öyleyse? Kelamullah kanunudur. Diyor ki hayır, şefkatsizlik etmek fıtrat kanunu değildir. Kur'an'ın bir kanunudur. Karşılığını ahirette görür diyor. Şimdi beyler çok ilginç, aklın sınırlarını zorlayıcı bir şey. Normalde şefkat dediğin manevi bir olgu. Herkeste farklı bir hissesi vardır. Kimisi bunu umursar, kimisi umursamaz. Yalnız çok gariptir. Allah Azze ve Celle hissi şefkati fıtrat kanunu yani adetullah yani sünnetullah olarak yaratmıştır. Ateşin yakması neyse, suyun kaldırması neyse şefkatin kanun olması da aynı o şekildendir. O yüzden bizim günlük hayatta anlamlandıramadığımız başımıza gelen sayısız olayın sebebi şöyle bir geçmişte ne yapmıştım diye mazi defterini karıştırdığında geçmişten kastım da çok geçmişte değil mutlaka içinde saklı. Hasta mı oldun? Geçmişteki bir şefkatsizliğinin sebebi olabilir. Biri sana zarar mı verdi? Geçmişte birine şefkatsizce zarar verdiğinden olabilir. Düştün, başın mı yarıldı? Sen de bir mahlukatın başını yardığın ve zarar verdiğinden olabilir. Yani ihtimaller bunlardan birisi kesin ama hangisi hangisidir? Bunu anlayabilmek oldukça güç. Ama anlaşılması kesin gereken şu. Hissi şefkat kanununa muhalefet eden bir adam. Yani şefkatsizce davranan bir adamın yanındakine, yöresindekine, hayvana, canlıya, cansıza şefkatsizce muamelelerde bulunan bir adamın başına mutlaka aynı şekilde iş gelecektir. Bu aynı az önce söylediğimiz suyun kaldırması, ateşin yakması, yüksekliğin kanunu gibi bir fıtrat kanunudur. Hissi şefkatin fıtrat kanunu olmasının sebebi bizim varlığımızın, kainatın yaratılışının tamamının sebebinin muhabbet üstünden kurulu olmasıdır. Biraz daha derine gireyim yavaştan. Muhabbette tarifi mümkün olmayan bir sır vardır. Allah Azze ve Celle Habibi Zişanını sevmiş ve onun nurundan yani Nur-u Muhammed'den bu kainatı halk etmiş, yaratmış. Şimdi biz böyle biraz kazalım, Mehmet'i kazalım, organlara ineriz. Organların biraz altına inelim, dokulara ineriz. Biraz dokuların altına inelim, hücrelere. Hücrelerin altına inelim, atomlara. Atomların altına inelim, o titreşen kuarklara. O kuarkların altına inelim, esir maddesine. O esir maddesinin en altına indiğinde yahu bu esir maddesi neyden yaratılmış diye baktığında Nur-u Muhammed'den yaratıldığını görüyorsun. Onun sebebine inelim. Nur-u Muhammed'i neden yaratılmışın hikmetine baktığımızda bu sefer de Allah Azze ve Celle'nin Habibine muhabbetini görüyorsun. Yani olayın temelinde sevgi var. Kainattaki bütün çarkların sırlı bir şekilde dönmesinin en temel sebebi ne? Muhabbet. Bakın bir şair şöyle söylüyor. Şimdi daha net anlaşılır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Çok ince bir mana. Yani o zaman şu cümleyi net söyleyebiliriz. Muhabbet kainatın sebebi vücududur. Şimdi bu muhabbeti anlarsak şefkat hissinin önem yerini de anlayacağız. Sebebi vücut nedir? Allah'ın yaratmasının sebebi. Neymiş o sebep? Muhabbet. Yaratılışının sebebi muhabbet. Yani Allah Azze ve Celle umuma sevgisinden ötürü, tabii başta Habibi Zişanı var, bizi halk etmiş. Temel sebep burası yani. Bu mükemmel kainatta koca gezegenleri yan yana getiren, zerratı birbiriyle kucaklaştıran, bütün mevcudatı birbirine yardım ettiren ve bu yardımla birlikte hepsini bir maksada doğru yönelten muhabbetten başka hiçbir şey değildir. Güneşin mana yardımı, yaprağın karıncaya yardımı, karıncanın onunla beslenen bir maymun çeşidine yardımı, o maymunun besin olup başka bir şeye yardımı kainatın bu ekosistem döngüsünün tamamı muhabbetten başka bir şeyden değildir. Anladınız mı kainatın temelinde ne var? Muhabbet var. Peki kainatta cazibe görüyor musunuz? Cazibe ne demek? Biz çekme kanunu diyoruz yani cazibe ve dafiya. Çekme ve itme kanunu. Bakın bu çekme kanunu dediğimiz ne biliyor musunuz? Mesela dünya, ay ve güneş arasında böyle bir çekim ve itme kanunu var değil mi? Bir silsile var. Bu çekme kanunu, bu cazibe kanunu muhabbetin
gözlerimiz görsün diye cisimleşmiş ve şekilleşmiş halinden başka bir şey değil. O çekim kanununun dahi sebebinde ne var? Muhabbet var. Biz maddi şeyler olmasa manevi şeyleri anlayamayacağımız için Allah Azze ve Celle bu kanunları yaratmıştır. Bu maddi şeylere bakın ve manevi olayları anlayın diye. Açıyorum konuyu. Manevi güzellikler maddi gözlere ancak maddi surette gözükebilir. Şimdi İhsan dedi ki ben çok cömert bir adamım demesiyle nasıl anlayabilirim? Anlayamam. Çünkü cömertlik bir manevi özelliktir. Manevi özellikler maddi gözlere maddi surette gözükür. İhsan alacak, önüne gelene yardım yapacak, hayır yapacak, dağıtacak ve ben bunu görünce diyeceğim ki evet İhsan cömertmiş. İhsan'ın manevi özelliğini maddi yaşantısından anladım. Akif içimize girip dedi ki ben şu gördüğünüz en iyi mimarlardan biriyim. Bir de okulda birincilikle bitirdiği için buna Akif der. Şimdi Akif'in bu özelliğine ben nasıl inanayım? Benim o Akif'in özelliğine inanmam için mimar ruhunun tecessüm ettiği bir şey görmem lazım. Akif derse ki bakın şu yapıyı ben yaptım, şu binayı ben yaptım, şu güzel dekorlar benim elimden çıktı. Derim ki bu Akif değil, mimar Akif'tir. Çünkü o manevi özellik bu maddi göze ancak maddi bir surette gözükebilir. O yüzden Süleymaniye'den sonra Sinan'a Mimar Sinan demişizdir. Öyle değil mi? Çünkü onun mimarlığı manevi bir özelliktir ve bu maddi gözüme Süleymaniye olarak gözükür. Şimdi biz kainattaki kanunlardan, o maddi özelliklerden Allah Azze ve Celle'nin kainatı manen, muhabbeten sevip yarattığını anlıyoruz. Kainatta muhabbet olduğu nereden belli desek, her şeyin yan yana yardımlaşarak aynı maksada gittiği o maddi hareketleri bize bu manevi muhabbet özelliğini göstermektedir. Yoksa beni tanımayan portakal ağacının bana yardım edip meyve vermesi hem de bedavadan çok mantıksızdır. Annen babadan daha fedakarane ozon tabakasının seçici geçirgen bir tavır alaraktan bu ışınları alayım, Mehmet sever, bu ışınlar Mehmet'e zarar verir, bunları geri atayım diye beni koruması ve muhafaza etmesi saçma bir özellik olacaktır. Bazı bölgelerde ya güneş azdır, D vitaminini ben balık olarak bunlara sunayım demesi beklenilecek bir şey değildir. Benim bu bütün maddi olaylarda okuduğum manevi muhabbet Allah'ın kainatı severek yarattığını anlatmıştır bana. Demek kainatın sebebi vücudu muhabbet olduğundan, o muhabbetin en önemli kanunu da hissi şefkat olduğundan, şefkat kanunu kırıldığında kişi anında bir şekilde darbe alaraktan bunu maddi hayatında görecektir. Manevi hayat demiyorum. Maddi hayatında görecektir. Demek ki şefkat kanununa aykırı davranan, yani ne eden? Şefkatsizlik eden anında bir şekilde bunun tokadını yiyecektir. Muhabbet ile çalışan bir unsura zarar versen onun aynıyla karşılığını görürsün. Ozon tabakası delinir, buzullar erir. Zamanında işte türünden 100.000 tane olan kambur balina şimdi ancak birkaç bin tane kalabilir. Nesli sayısız olan kutup ayıları o kutup bölgesinde birkaç adet varlığını devam ettirmek zorunda kalabilir. Birçok kuş çeşidi, bitki çeşidi varlığına son verilir. Doğru mu? Unsurlara zarar verdiğinde, zarar verme sebebi ne? Şefkat kanununa aykırı davranıp onlara zarar verdiğinde bunun hemen karşılığını kainatta maddi surette görürsün. Konu hayvanlara gelirse işin içine bir de hissiyat girer. Gene şefkat kanunu çalışacak mı hayvanlarda da? Çalışacak. Ama orada unutmamamız gereken kelime hissiyat olacak. Şimdi hayvanlarda bizden farklı bir cihette hissiyat var. Nereden belli? Koca timsah ağzını açıyor. Ağzının içinde kaç tane yavru var? 7-8 yavrusu var. Isırıp yiyor mu onları? Yemiyor onları. Bu ancak aile ve topluluk olma hissiyatıyla olacak bir şey. Doğru mu? Ama işte bundan sonrası biraz akılları zorlayacak, farkındayım. Aynı timsah kendi yavrularını korurken başka bir ceylanın yavrusuna hissi şefkate muhalefet edip yaklaştığından, yani o ceylanın yavrusunu yediğinden şefkat kanununu, fıtrat kanununu bozuyor. Bunun tokadı olarak ya bir pantere av oluyor ya bir avcıya av oluyor. Bahsettiğimiz şey yıllardır içimizde tabu hükmünde olan bir ekosistem var. Allah'ın bu maddi düzendeki şefkat kanununu dantel dantel okumak çok zor bir şey. Başlayalım mı dersi okumaya? Bismihi Sübhanehu. Mesnevi Nuriye katre nokta. Arkadaş, masum bir insana veya hayvanlara gelen felaketlerde, musibetlerde
beşer fehminin anlayamadığı bazı esbab ve hikmetler vardır. Masumların başına hal geliyor. Bu bir hayvan da olabiliyor, bir insan da olabiliyor. Biz çoğu zaman onu anlayamıyoruz. Neden böyle bir hal oluyor diye. Şimdi bazı yerleri birkaç kez anlatmaya devam edeceğim. Allah Azze ve Celle'nin teklifi, sorumluluğu, cezası iki şekildedir. Bir, Kur'an'dan gelen kanunlar vardır. Bu kanunlara muhalefet edebilmek için belli bir yaş sınırında olmak lazımdır. Ve akli ehliyeti olmak zorundadır. 15 yaşın altında olan ve akli ehliyeti olmayan bu kanunlardan muaftır. Allah Azze ve Celle ona hesap sormayacaktır. Bunlar şeriat kanunlarıdır. Bir de tekvini. Tekvin ne demek? Yaratmak demek. Bir de tekvini şeriat dediğimiz adetullah, sünnetullah vardır. Bunların muhalefetinde yaş, akıl ehliyeti, cinsiyet, ırk, din, cins hiçbir önemi yoktur. Ateşe kim girerse o onu yakar. Suya kim atlarsa çocuk olsun, bebek olsun, sen ol ya da başka bir hayvan olsun onu boğulabilecek şekilde atladığı anda orada su onu boğar. Yani fıtrat kanunları iş görürken veli midir, deli midir bir ayrıma girmez. Ve fıtrat kanunlarının cezası anidir. Burada unutmayalım. Enfal suresinde şöyle bir ayet-i celile geçiyor. Öyle bir beladan sakının ki geldiği vakit sadece zalimlere gelmez, herkesi yakar diyor mealen. Mesela bir deprem olması, sel olması, tsunami olması vesaire Allah hepimizi muhafaza buyursun. Şimdi şunu da anlamamız lazım. Umumi musibetlerin gelmesi evvelinde fıtrat kanunları bozulduğundandır. Depremler, seller, virüsler, hastalıklar, salgınlar. Umumi musibetlerin gelmesi evvelinde fıtrat kanunu bozulduğundandır. Fıtrat kanunu bozulduğundan dolayı da geldiğinde zalim mazlum ayırmaz. Şimdi mevsim ve tarımla ilgili perişan bir hale gelsek sebebi dünyaya ettiğimiz o zulüm şeklindeki muameleden buzulların erimesi oldu diyelim. Buzulların erimesinden bize umumi bir musibet gelse zalim mazlum ayırmaz. Çünkü fıtrat kanunlarına haram işledik. Fıtrat kanununun helal haramına uymadık. Fıtrat kanununda da vardır helal haram. Fıtrat kanununda haram işledik. Fıtrat kanununa muhalefette umumi musibet gelmesinin en büyük hikmetlerinden biri imtihan sırrından dolayıdır. Her musibet geldiğinde sadece zalimlere inseydi adamın içinden gelmese bile dünyada zalim kalmazdı. Ama o adamın asli özelliği de ortaya çıkmazdı. Şimdi bize dışarıdan baktığında herkes hepimizi insanın nazarıyla görüyor. Hani yumurta olur mesela ördek yumurtası, yılan yumurtası, tavuk yumurtası, akrep yumurtası. Bu yumurtaları önünüze koyduğumuzda hangisi hangisidir ayırmanız çok güçtür. Yani bizim gibi insanlar bunu ayıramaz. Bunların ayrılabilmesi için imtihan sırrına girecekler, yumurta kırılacak ve içindekiler ortaya çıkacak. Aa ben bunu sevmiştim civciv sanıp ama bu akrep çıktı diyeceksin. İşte bizim de içimizdekilerin ne olduğunun ortaya çıkması için biz akrep miyiz, yılan mıyız, ceylan mıyız, aslan mıyız, fıtratımız neyse ortaya çıkması için imtihanın umuma birden gelmesi lazım. İnanan inanmaya devam etmesi, inkar etmek isteyenin de inkarına devam etmesi lazım ki içindeki istidadı, fıtratı, akrebi, ceylanı, kaplanı büyümeye devam etsin. Şöyle düşünün, mesela gök gürlemesi ilginç bir olaydır. Biz ona gürlüyor deriz ama aslında onun kendi usulünce bir konuşmasıdır. Allah Azze ve Celle kainattaki o ayetiyle bize neler söylüyor yani. Biz karşımızda biri konuşsa, ya sen de ne gürlüyorsun desek ayıp olur değil mi? Biz gök gürültüsü dilini bilmiyoruz diye ona gürültü demişiz. Ama orada anlattığı Allah'ın kudreti, azametiyle ilgili ne manalar vardır. Ondan sonra yıldırım şimşek gelse ve her seferinde bir zalimin kafasından şöyle adamı patlatsa, paramparça etse, atsa köşeye. Hangi zalim zulmetmeye devam edebilir? Peki adamın içinde kötülük olmasına rağmen bunu ortaya çıkaramaz. O kabiliyeti gelişemez. Dünya yeri bir toprak gibi düşünün. Biz de o toprağa atılmış tohumlarız. O tohumun gülse gülün çıkması lazım. O tohumun zakkumsa, içi iltihaplı beter bir cehennem ağacıysa içinden zakkum çıkması lazım. Dünya bu nazarla bir yer olduğu için içimizdeki kabiliyetin ortaya çıkması lazım. O yüzden sırrı imtihan bozulmasın diye yıldızlarla Allah vardır yazılmaz. Yıldızlara ve yıldızların maddi harekatına bakan manen Allah var okuması gerekir. O fıtrat kanunu bozulmasın diye bütün kötülükler, bütün musibetler sadece zalimlere gelmez. Herkese gelir ki inanan inanmaya, küfrüyle giden de o noktada inat etmeye devam etsin diye. İmtihanın sırrı burasıdır. Zaten bu kainatın yaratılışı sebebi budur. Ondan sonrası insan beklerse
Ya iyi insanlar hep iyi yaşasa, kötüler hep kötü yaşasa onun adına cennet cehennem diyoruz zaten. Zira bir mümine o umumi musibette zarar gelse Allah onun misliyle karşılığını ahirette zaten verecektir. Ahireti hesaba kattığımızda müminin bu cihette yine avantajlı ve karlı olduğunu anlayacağız. Lütfen olayı sadece dünyayı kopararak değil, dünya ve ukba dengesinde düşünelim. Olur mu? Onu gördüğümüzde şöyle şeyler anlarız. Şimdi adamın milyon dolarlık bir alışveriş merkezi olsa, dese ki bir gün boyunca şuradaki yerleri diş fırçasıyla temizle, bu alışveriş merkezini sana vereceğim dese, belki bir gün boyunca o yerde temizlik yapan adam her gelen geçen gülecektir. Ya adama bak, diş fırçasıyla yer mi temizlenir? Ama o adam içinden şunu diyecektir. Bir gün sonra bu alışveriş merkezi benim olduğumda da böyle gülebilecek misiniz acaba? Allah'ın vaadi bir alışveriş merkezi de değil. En ufak iman edene dünya kadar baki bir cennet bahçesi vaat ediyor. Bunun için o musibeti insan bu nazarla düşünse der ki buna sabretmek için tabii ki de değer diyecektir. Buyurun devam edelim. Yalnız meşiyeti ilahiyenin düsturlarını Meşiyet ne demek? Allah'ın dilemesi. Bakın üstadın kullandığı tabir de çok ilginç. Burada Allah'ın dilemesini kullanmış. Baştan yalnız meşiyeti ilahiyenin düsturlarını havi, şeriat-ı fıtriye ahkamı aklın vücuduna tabi değildir ki aklı olmayan bir şeye tatbik edilmesin. fıtrat kanunlarında aklın yeri yoktur. Ateşe koşan çocuk da olsa yanar, en akıllı insan da olsa yanar. Masumdur, ateş ona dokunmaz diye bir kanun fıtrat kanunlarında yoktur. Aynı 15'ten ufak çocuk dinen bir hata yapsa o hata sayılmaz, cezası da yoktur. Ama fıtrat kanununa göre hata yapsa, ateşe koşsa ateş onu yakar, suya düşse Allah muhafaza su onu boğar, ilahir. Şimdi fıtrat kanunlarını çok geniş perspektiften okumamız lazım. Mesela sağ elini yoğun kullanan bir insan baktığında sağ elini sol elinden daha güçlü görecektir. Burada çalışmanın bir fıtrat kanunu olduğunu anlaması gereklidir. Ve bunu daha genel perspektiften baktığımızda da şu yorumla çıkarır. Eskiden Müslüman olarak bizler çok çalışırdık ve çalıştığımızdan dünyanın idaresi bizdendi. Niye? Fıtrat kanununa uygun davranıyorduk çünkü. Son zamanlarda özellikle çalışmayı bıraktık ama İslam'ı bırakmadık. Ama fıtrat kanunu gereğince dünyanın idaresi maalesef bizim elimizden gitti. Bir Osmanlı'yı hayal ettiğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınızdır. Demek ki dünyadaki bu imtihanı yaşayabilmek ve Allah'ın vaat ettiği güzel günleri anlayabilmek için fıtrat kanunlarını bilmek ve okumak şarttır. Çalışmadıktan sonra fıtrat kanunlarına uygun davranamayacak ve istediğin güzel günleri göremeyeceksindir. Kişi için diyorum, yoksa Allah'ın vaat ettiği günler gelecektir inşallah. 120 bin nebi göndermiş Allah Azze ve Celle. Ve bu nebilerin bir eline baktığınızda dünyayı, öteki eline baktığınızda da ukbayı aynı anda göreceksinizdir. Davud Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bir eline baktığınızda Zebur'u göreceksiniz. Öteki eline baktığınızda demiri büktüğünü göreceksiniz. Musa Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bir eline baktığınızda Tevrat'ı göreceksiniz. Öbür eline baktığınızda asasını bir sondaj makinesi gibi kullandığını göreceksinizdir. İsa Aleyhisselam'ı göndermiştir. Bir eline baktığınızda İncil'i göreceksiniz. Öteki eline baktığınızda da tıp noktasında ne kadar gelişmiş olduğunu göreceksinizdir. Bütün nebiler dahi bu yolda bize bir gösterge sundukları halde biz elimizi semaya açıp sadece dua etsek ama o elimizi indirip çalışma noktasından geri dursak fıtrat kanunları gereğince biz muvaffak olamayacağız. Bu dönemde özellikle gönlü ve mayası en güzel insan örneği olarak ben Anadolu insanını görüyorum. Ama Anadolu insanımıza bile baktığınızda bir hedef daralması göreceksiniz. Ev, cami, oradan kahve. Şu üçgen içerisinde bir hedef daralması var maalesef. Ve o kahveye geçince de ne yapar insan kahvede? Allah kainatı senin için döndürürken sen okey taşı sayıyorsun. Ya da konuşuyorsun, gıybet ediyorsun, siyasete giriyorsun, o yapıyorsun, bu yapıyorsun. Halbuki bizim hedeflerimiz bunun çok üstünde olması lazım. Biz derken bize bakalım, genç olarak bizim hedefimize bakalım. Üniversite bitmesi lazım. Evlilik yapmam lazım, bir de ev almam lazım. Şimdi bu meşru şeyleri yap, yani hiç problem yok. En güzelleri senin olsun. Bizim demek istediğimiz şu. Bu meşru şeylerin üstünde sana biçilmiş çok büyük bir hedef var. Bizim bu hedefi yakalayıp da görmemiz gerekmiyor mu? İşte onları görmediğimizde fıtrat kanununa aykırı davranmış oluyoruz. Biz Allah aşkından başka önümüze ne konsa bu dünyadaki küçük hedeflerle asla doyamayacağız. Ve bu fıtrat kanunları okuyamazsak da dünyadan silinip gideceğiz. Bakın mesela Şah-ı Geylani'ye bakın. Bizden 900 sene önce yaşamıştır. Zamanında ne şahlar, ne sultanlar, ne tüccarlar vardır. Ama Allah o kamil zatın ismini şimdiye kadar getirmiştir. Niye? Allah'a aşık olan bir insanın o ismini Allah Azze ve Celle de bu dünyadan sildirmez. Allah'ı unutmayanı
Allah Azze ve Celle de bu dünyadan unutturmaz. Şimdi biz bu dünyada ne kadar dünyevi hedefleri en ön sıraya koyarsak koyalım, bitip tükenen şeyler bizi doyurmayacaktır. Biz fıtrat kanunları gereği hedeflerimizi yüksek manada tutup ecdadın yaşadığı o günlerin bile daha üstüne çıkmamız gerekir. Daha üstü derken nereden belli? Merhum Elmalılı bir ayeti tefsir ederken diyor ki, o Allah nurunu tamamlayacaktır ayeti var ya. İslam öyle güzel günler yaşayacaktır ki Osmanlı bile gölge hükmünde kalacaktır diyor. O kadar güzel günler bizi bekliyor. Sadece şu fıtrat kanunlarını yakalamak zorundayız. Devam edelim mi? O şeriatın hikmetleri kalp, his, istidada bakar. Kalp deyince bizi anladınız insan nazarında. His dediğinde hayvan olarak anladınız. İstidat dediğinde de yine aynı çeşitlilikle düşünebiliriz. Yani bir demirle tahta kılıç kapışsa hangisini kırar? Demek ki demirde sertlik istidadı varsa tahtayı kırar. Tahtanın yapması gereken de ihtiyatlı davranıp tedbir almaktır. Hissiyatı bozduğun anda ise, şefkat kanununa muhalefet ettiğin anda ise ateşe düşüp yanmak gibi aynıyla onun tokadını yiyeceksin. Canın yanacak. Şimdi de biraz o cezası peşin olan kanunların sıralamasına girelim. Buyurun. Bunlardan husule gelen fiillere o şeriatın hükümleri tatbik ile tecziye edilir. Tecziye ne demek? Ceza verilir. Fıtrata aykırı davrandığında sana bir ceza verilir diyor. O zaman fıtrata uygun davrandığında da bir mükafat gelir. Biz fıtrata uygun davrandığımızda Allah Azze ve Celle bizi iyilere havale eder. İyilerle mutlu eder. Biz fıtrata ters davrandığımızda Allah Azze ve Celle bizim akıbetimizde kötü insanların eline verir ve onlarla mutluluğumuz elimizden gider. Bir idam mahkumunun biri sehpasına vuracağı zaman en vasıfsız adamı çağırırlar. Neden? Çünkü böyle kötü bir iş en vasıfsız adamla yapılır diye. Hakim birinin idam kararını verse o kalemi kırıp atar. Neden? Çünkü bu kalem kötü bir şey hükmetmiştir, bir daha kullanılmaz diye. Fıtrat kanunu bozulduğunda onun karşılığındaki muamelesi de işe yaramaz kötü şeylerle olacaktır. Mesela bir çocuk Bak şimdi ilginç bir örnek gösterecek. Vereceği örnek, birisi şefkat kanununa aykırı davransa, şefkatsizlik etse, yaş, cinsiyet, ırk bunlar ayrılmaksızın başına bir iş geleceğidir. Belki buraları anlamak aklı biraz yoracaktır. Buralar ancak böyle fıtratı, şefkati, muhabbeti, Allah'ın yaratılış kanunlarını anladıktan sonra üstüne belki bina edilebilecek bir şeydir. Bilginiz olsun. İnsanın anlaması zor olacak biraz. Buyurun. Mesela bir çocuk eline aldığı bir kuş veya bir sineği öldürse, şeriat-ı fıtriyenin ahkamından olan hissi şefkate muhalefet etmiş olur. Küçük bir çocuk bir kuşu alıyor, kafasını koparıyor, öldürüyor. Kur'an'a göre mesul değil. Ama şefkat hissine aykırı davrandığı için, ki bir çocuğun da demek uyması gerekiyormuş, o sebepten başına iş gelecektir diyor burada. Evet. İşte bu muhalefetten dolayı düşüp başı kırılsa müstehak olur. Şimdi fıtrat kanunu adetullah'a muhalefet edilince insanın başına bir iş gelir. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Ateş yakar dedik, su boğar dedik, yükseklik kanunu o yükseklik nispetinde bir zarar verir dedik. Şefkat kanununa muhalefet edildiğinde bir kuş, bir çekirge dahi incitilse demek bunun karşılığında birisinin başına bir iş gelebilir. Haşerat nevinden şeyler uygun ölçülerde tabii ki de buna dahil değildir. Yani bir adamın evine akrep girse dur ona da bir şey yapmayayım deme değil. Onun yine kanunları bize ince ince verilmiştir. Demek burada şu dersten sonra aslında başka birine başka bir iş daha düşüyor. Kime? Anne babalara ciddi bir iş daha düşüyor. O küçük çocuklar anne babaların niyetlerine tabi olduğundan dolayı anne babalar o küçücük çocukların eğitim, öğretim ve niyetlerini daha o yaşlarda düzgün, güzel ve şefkatli vermesi icap eder. Bu kanundan şunu anlıyoruz ki bizim başımıza ve sevdiklerimizin başına bir iş geldiğinde yapmamız gereken filmi hemen geriye sarmak. Burada yapabilir misiniz? Mesela bir 10 saniye geriye sarın. Geriye sardığımızda o işin nasıl olduğunu vicdanı açık, şefkati bol olan insanlar anlayacaktır. Keşşaf isminde eseri olan bir zat var. Kimdir o? Zemahşeri. Arap belagatında zirve bir otoritedir, zirve bir şahsiyettir. Küçükken evlerinde olan bir kuşun ayağına ip dolar Zemahşeri. Kuş uçmaya çalıştıkça iple çeker, uçmaya çalıştıkça iple çeker ve en son
kuş tam canavliyle ve o da tam canavliyle asıldığında kuşun ayağı kopar. Hadiseden sonra bunu okuduğum kitapta Zemahşeri'nin de hayatı boyunca bir ayağı topal halde yaşantısına devam ettiği eserde yazmaktadır. Çok ilginç bir olay. Bu da az önce bizim bahsettiğimiz şefkat kanununa muhalefetin belki de sonucudur diye anlamaya çalışıyoruz. Devam edelim mi? Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır. Çünkü bu musibet o muhalefete cezadır diyor. Muhalefet ettiği şey şefkat kanununa aykırı davranmaktır. Devam. Veya dişi bir kaplan öz evlatlarına olan şiddeti şefkat ve himayeyi nazara almayarak Dişi kaplan öz evlatlarını yiyor değil mi? Hayır. Ne yapıyor? Şefkat de himaye edip koruyor. Ama diyor ki buna aldırmadan diyor. Evet. zavallı ceylanın yavrucuğunu parçalayarak yavrularına rızık yapar. Evet. Bu şekilde oluyor değil mi? Kendi yavrularını korurken başka bir yavruyu rızık yapıyor. Birazdan yine okuyacağız. Üstad Hazretleri diyor ki onlar fıtraten leş ve hastaları yemeleri gerekirdi. Ama leş ve hasta olmayan bir canlıyı beslemeleri onların fıtrat kanunlarına aykırıdır diyor Üstad Hazretleri. Devam edelim. Sonra bir avcı tarafından öldürülür. Şimdi burada bahsettiği şu. Normalde aslan hissinden dolayı kendi yavrularını nasıl koruyorsa başka yavrulara da dokunmaması onun fıtratının gereği diyor. Ama o fıtratına muhalefette davranıyor diyor. Öyle davranıp ceylanın yavrusunu yiyor. Şefkat kanununa aykırı davrandığından da bir avcı tarafından öldürülüyor diyor Üstad Hazretleri. Buraya kadar problem var mı? Buyur. Şimdi abi bu mesela gidip ceylanın yavrusunu parçalıyor, o yüzden tokat yiyor diyor ya. Ama normalde altta işte söyleyecek onun şeyi leş yemektir diyor. Bu kulağa ilk duyuşta böyle belki mantıklı gelmiyor ama mesela geçen o izlediğimiz belgeselde işte dağın yüksek bir yerinde yaşayan bir tane kaplandı yanlış hatırlamıyorsam. Orada ya gidip birilerini avlayacak diyor anlatan adam ya da bu kışta bulduğu leşlerle yaşamına devam ettirecek diyor. Eyvallah, eyvallah. Şimdi bu ilk mantıklı gelmiyor ama böyle yaşıyor hayvanlar yani. Belgesel bunu söylüyor. Peki bizim aklımıza bir sual olarak gelse, madem öyle insan neden kurban kesiyor denilse cevabı basittir. Allah kurbanın kesilmesini vazifedar cihetle o şekilde yarattığından orada onlar istese bile bir acı duyamaz diyor. Şimdi Allah Azze ve Celle kutuplarda yarattığını üşütmediği gibi kesilmek için insanlara rızık olsun diye yarattığı hayvana da tabii ki acı duydurmayacaktır. Şimdi Allah vazifesine göre adetullahı o şekilde dizayn etmektedir. Şimdi mesela aynı mantıkta biz şehadeti düşünsek, şehitliği. Allah Azze ve Celle buna bir vazife, bir makam verdiyse o şehide de o acıyı tabii ki duydurmayacaktır. Zira nasıl geçiyor beyanda? Onlar derler ki bizi dünyaya gönder, o hissi tekrar tattır. Acaba acı duysa o hissi tekrar tattır ifadesini kullanılır mı? Hayır, kullanılmaz. Zira şehitler için ibare nasıldır? Onlar haydır, yani diridirler. O yüzden Allah Azze ve Celle verdiği vazifeye göre o işi de dizayn etmektedir diye bir pencere açmak istedim. Devam edelim. İşte hissi şefkat ve himayeye muhalefet ettiğinden ceylana yaptığı aynı musibete maruz kalır. Evet. İhtar, kaplan gibi hayvanların helal rızıkları ölü hayvanlardır. Sağ hayvanları öldürüp rızık yapmak şeriat-ı fıtriyece haramdır. Madem onların rızıkları ölü ve leş hayvanlardır, Allah onlara neden pençe vermiş, o kadar diş vermiş, avlanma yetenekleri vermiş ve bunların her birisinin bütün olmasına da ekosistem tabiri konulmuştur. Bu insanın aklına mantıksız geliyor denilebilir. Bir de o noktayı konuşalım. İnsanın bu dünyada amacı nedir? Allah'ı tanımak, kulluk yapmak. Biz buna iman diyoruz. İnsanın bu dünyadaki temel amacı iman iken Allah Azze ve Celle fısk, günah, haram, küfür gibi olayları da işin içine eklemiştir. Nasıl bu olayları ekleyerekten doğruyu bulma serüveni yanlış değilse az önce okuduğumuzda bu mantıktan düşünmemiz gerekmektedir. Bu tür zıtlıkların ortama eklenmesi asıl amacı ortadan kaldırmamaktadır. Aslana avcılık yeteneğinin verilmesi asıl amacı, asıl hükmü ortadan kaldırmıyor. Bilakis fıtri bir de imtihan ortaya koyuluyor. Ve o fıtri imtihana aykırı davranıldığında da karşılığında fıtri bir ceza görülüyor. Tabii bunların birçoğu biz olayları müşahede edelim, meseleyi anlayabilelim diyedir belki de. Bir aslanın farkında olmadan bu ekolojik döngüye
hizmet etmesi, o yaşadığı habitatlarda hizmet etmesi o cezadan kurtulmasına yetmez. Çünkü şeytanın fıtratının gereğini yapıp bizim imanımızın artmasına hizmet etmesi onun da cezadan kurtulmasına yetmediği gibi. Şimdi şeytan küfür tohumu olan birinin cehenneme gitmesine sebep oluyor mu? Oluyor. Şeytan Abdülkadir Geylani gibi imanı olan birinin o imanının kuvvetlenip ortaya çıkmasına vesile oluyor mu? Oluyor. Şeytanın fıtri vazifesini en kötü cihette yapması onun ceza almasına aykırı olmadığı gibi bir yırtıcının ekosistemde vazifeler olarak o vazifeyi yapması ama fıtrat kanununa aykırı davrandığından ceza alması da pek akla uzak gelmemesi gerektir. Benim aklıma en çok yatan meseleyi anlatmaya çalıştım ve devam ediyorum. Vahşi hayvanların zayıf ve hastaları yiyip ekolojik dengeye hizmet ettikleri akıldan uzak görünmese gerektir. Zira birçoğu kışın sadece hasta ve leşleri yiyerekten hayatta kalmaktadır. Nefis, şeytan, kibir gibi şeyler Allah'ın razı olmamasına rağmen kainat döngüsünde, kainat tasarımında yeri olduğu gibi az önceki ekosistemdeki o yırtıcının yerini de bu şekilde değerlendirirsek belki biraz aklımıza yaklaşabilir. Büyük balıklar küçük balıkları, o küçük balıklar daha küçük balıkları yiyerekten beslenmektedirler. Halbuki yine Risale-i Nur'da bir yerde geçmektedir. Onların asli vazifesi sıhhiye memurluğu ve denizin temizliğiyle alakalıdır. Ne demek bu? Yine ölüleri ve yaşları yemeleriyle alakalıdır. İşte onlar hissi şefkat olan fıtrat kanununa aykırı davrandıklarından belki birçok defa avcılara Allah Azze ve Celle o yüzden av yapmaktadır. Bu bir fıtri düzen kanunlarıdır. Farkındayım, Allah'ın şefkat kanunu akılları zorlayacak bir incelik ve düzende işlemektedir. Ama bunu belki bir manayla kavrarsak bize faydası olabilir diyerekten dersi bitiriyorum. El Fatiha ma selavat. Dünyada nereye bakarsan bak, her yer kalabalık. Hastaneler tıklım tıklım, sanki herkes hastalanmış gibi. İnsan kaynıyor mağazalar, sanki herkes aynı anda alışverişe çıkmış gibi. Adım atacak yer yok caddelerde, tüm dünya sokağa dökülmüş gibi. Bir de camiye gidiyorsun, bomboş. Sanki namaz hiç farz olmamış gibi. Ama şunu iyi bil, uğruna namazı terk ettiğin her şey, kabirde seni bir bir bıraktığında anlarsın bazı şeyleri. Hataların telafisinin mümkün olmadığı ölüm, seni uyandırmadan evvel uyan. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.